Herkese merhaba, Acemi Kız kanalına hoş geldiniz. Bu sefer sizinle beraber bu tatlı mı tatlı eldivenleri öreceğiz. Açık olarak örüyoruz, tek iki şişle örüyoruz ve kenarlarını en son birleştiriyoruz. Şöyle kısa bir özet geçecek olursam 41 ilmekle başlıyoruz. Lastik örüyoruz 5-6 santim kadar. Sonra arttırarak parmağı çıkıyoruz. Parmağı kestikten sonra da tamamen gövdeyi tamamlayıp burada lastikle bitiriyoruz. Şimdi beraber ilmek atarak başlayalım. İlmeği nasıl atıyoruz? Böyle uzun bırakıyoruz. Çok değil, 41 çünkü çok fazla değil. Şöyle tutuyorum. Bir daha yapalım. Böyle. Şöyle alıyorum. Arasından şişimi, parmaklarımı yukarı çeviriyorum. İpimi burada tutuyorum. Buradan alıyorum. Diğer ipi arasından geçiriyorum ve çekiyorum. Bir daha yapalım. Parmaklarımız aşağıda. Yukarı kaldırıyoruz. Bir bu, iki bu ve çekiyorum. Bu şekilde şu anda 3 tane ilmeğimiz oldu. Bu şekilde 41 tane ilmek atıyoruz. 41 tane ilmeğimi attım. Şöyle. Sonra bu kısayla yumağa bağlı olan uzunu birbirine bağlıyorum. Şöyle düğümlüyorum. Buradan sökülmesin diye. Şişim 4 numara şiş. İpim de şöyle kalınlığını göstereyim. Herhangi bir ip olabilir. Sadece 4 numaraya uygun bir kalınlıkta olsun. Onu da nasıl biliyoruz zaten? Herhangi bir ipin, bütün iplerin kenarlarında kaç numara şişle örülmesi gerektiği şurada yazar. Bu 3 ile 5'miş. Yani 3 ila 5. Yani 4 ile örülmesi uygun. Geliyorum. Dikkat etmem gereken bir şey daha. Mutlaka ilk ilmeği boş, son ilmeği de düz olarak alıyorum. Şöyle boşalmak ne demek? Şu lastik kısmı bir ters bir düz öreceğiz. Direkt ona başlıyoruz zaten. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim düz olacak. Düz ne demek? Şu düz, şurası da ters. Düzü nasıl örüyorum? İpimi arkaya atıyorum ve şuradan girerek ipimi doluyorum ve geri çekip arasından geçirdiğimde düz bir örgü yapmış oluyorum. Düz. Şimdi sıra terste, çünkü bir ters bir düz yapıyoruz. İpimi öne alıyorum. İlmeğime batıyorum. İpimi doluyorum ve arasından çektiğimde tersimi de örmüş oldum. Şimdi ipimi tekrar geri atıyorum. Bir kere daha göstereyim. Düz örgü, ipimi öne doluyorum. Ters örgü. Bakın zaten burada tomurcuk gibi olanlar ters, böyle saç örgüsü gibi olanlar düz zaten. Neyi ördüm? Bakın tomurcuk, yani ne örmüşüm? Ters. İpimi arkaya attım. Şimdi düzümü öreceğim. Böyle bir ters bir düz sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna geldiğimde bir ters bir düz örüyoruz. Sıra neyde olursa olsun hep düz alıyoruz. Yani ip arkada, şiş arkaya doğru geliyor. Bu düz. Sıranın sonuna kadar geleyim. Sonunu yapıp ikinci sıraya da beraber geçelim. Son 3 ilmekteyim. Ters yaptım. Geliyorum. Düz.
Bakın 2 ilmeğim kaldı. Tersimi yaptım. Düzümü yaptım. Şu an normalde tekrar ters yapmam lazım. Ama ters yapmayacağım. Çünkü yanların düzgün durmasını istiyorum. Düz yaptım. Ve şişimi döndürdüm. İlk sıramız bitti. İkinci sırada şöyle göstereyim. Şöyle tomurcuk olanlar ters, böyle daha içeride saç örgüsü gibi gözükenler de düz olacak. Yani arka sırada ters ördüklerimizi düz, düz ördüklerimizi ters öreceğiz. Ne demek istiyorum? Gelin bakalım. İlk ilmeği dediğim gibi boşalıyorum. Bakın tomurcuk yani ters. Geliyorum. Bunu ters bir şekilde örüyorum. Sırada ne var? Düz. Sırada ne var? Ters. Yani bir ters, bir düz olacak şekilde ikinci sıramızı da örüyorum. Bundan sonraki bütün sıralarımızı bu şekilde takip ederek bir ters, bir düz olacak şekilde takip ederek lastik olarak örüyoruz. Ta ki 6 santim, 5 ya da 6 santim tamamen size kalmış. Ben 6'da daha rahat ettim. Ta ki 6 santim olana kadar örüyoruz. Bütün sıralarımızı örelim. Sonra tekrar buluşalım. 6 santim lastiğimi ördüm geldim. Şöyle 6 santim ördüm. Şimdi artık parmağı çıkartacağız. Nasıl çıkartacağız parmağı? Şimdi 41 tane ilmeğim var. 20 ilmek bu tarafta, 20 ilmek bu tarafta düz bir şekilde öreceğiz. Ortadaki tek ilmeğinden de sağından solundan arttıracağız. Hadi gelin beraber yapalım. Yine ilk ilmeği boşalıyorum. İpimi arkaya atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğim burada. Burada bir tane fazlam var. Burada da 20 ilmeğim var. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir tane boş ilmeğim var. Şimdi geliyorum. Şöyle ipim arkada zaten dümdüz ördüm. Parmağımı doluyorum. Sonra şişime takıyorum ve çekiyorum. Ne yapmış oldum? Bir tane ilmek eklemiş. Yani arttırmış oldum. Sonra bu bir fazla ilmeğimi örüyorum ve yine bakın şöyle arttırma yapıyorum. Böylece ne yapmış oldum? Ortadaki tek ilmeğimin sağından ve solundan birer tane arttırarak parmağın çıkıntısını yapmaya başlıyorum. Bu geriye kalan 20 ilmeği de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Buradaki kontrol tamamen sağda 20, solda 20 kalacak. Ortalardan ikişer tane arttıracak şekilde devam edeceğiz. Burası eldivenimin düzü. O yüzden hep düz örüyorum. Solda kalan 20 ilmeğimi de örerek bitirdim. Çeviriyorum. Burası tersi. Terste hiçbir arttırma, eksiltme, hiçbir şey yapmadan hepsini ters bir şekilde örüyorum. Yine ilk ilmeğimi boşalıyorum. Bakın burası tersi. Şu tomurcuklar var zaten. Tamamen ters olarak örüyorum. Bütün sıramı ters örerek bu
arttırdığım ilmekleri de aynı şekilde ters örerek geldim. En sonu da düz ördüm ve çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Tamamen mantık o. Terslerde dümdüz hepsini ters örüyorum. Düzlerde arttırma yapıyorum. Yine aynı şekilde 20 ilmek öreceğim. Ortada 3 tane arttırdığımın iki yanına birer ilmek arttıracağım. Böylece 5 ilmeğim olacak. Geriye kalan 20'yi aynen öreceğim. Başlayalım. 18, 19 ve 20. 20'yi buraya koyduk. Eğer karıştırırsanız hiç panik olmayın. 20 tane burayı ördükten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane de buraya ayıracağım. Hani nerede arttıracağım diye merak ediyorsanız 20'lerin iki başında. Bu 3 tane vardı. Şimdi arttırmada sıra. Geliyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 taneyi örüyorum. 1, 2, 3. Sonra tekrar arttırıyorum. Bu geriye kalan 20 taneyi de yine düz bir şekilde örüyorum. Bu sırayı bitireyim. Tersine geçtiğimizde yine görüşürüz. Düzünü arttırarak bitirdim. Şimdi tersine geldim. Tersinde ne yapıyoruz? Hiç arttırma, hiçbir şey yapmadan bütün, şu anda 45 ilmeğimiz oldu. Bu 45 ilmeği ters olarak örüyoruz. Başı boşalıyorum ve 45 ilmek boyunca ters olarak örüyorum. Bir tek en son ilmeği düz örüyorum ve bu sıramı da bitiriyorum. Tersini ters olarak ördüm. Şimdi sıra geldi yine arttırma yapacağımız düzüne. Yine 20 tane örüyorum. Ortada 5 tane var. 5 tanenin iki yanına birer arttıracağım. Ve geriye kalan 20 taneyi de aynı şekilde düz öreceğim. Bunu ta ki 15 tane ortada kalıp ikişer tane yana arttırana, yani 17 tane olana kadar devam ettiriyorum. Yani 20 burada, 20 burada, 40, ortada da 17, 57 tane ilmeğim olana kadar aynı şekilde arttırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi sayılar hiç sizi şaşırtmasın. Sağda 20, solda 20'yi sayın. İki kenarından arttırın. Yeter. 8, 19, 20. Bir daha kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in iki yanına birer arttırıp ilmek sayımı 47'ye çekeceğim. Bir tane arttırdım. 2, 3, 4, 5 ördüm. Bir tane daha arttırdım. Burada da 20 tane var. Bunları düz bir şekilde örüyorum. 2, 18, 19 ve 20. Bakın bu sırada bitti. Şimdi tersine döndüreceğim. Burayı tamamen ters bir şekilde öreceğim. Burada artık yavaş yavaş görebiliriz. Parmağımız şöyle üçgen şekilde şöyle çıkmaya başladı. Şurası olacak. Ben burası 17 tane. Ortada şimdi şu anda 7 tane var. Bunu sağdan soldan birer arttıra 17 tane olacak hale getirip tekrar buluşalım. Örgümün düzündeyim. Şu anda toplamda 20, 20 ve 15 tane arttırdığımla beraber 55 tane ilmeğim var. Bakın arttırdığımız yerler böyle üçgen şekilde çıkıyor. Burası parmak olacak. Şimdi düzündeyim ve son arttırmamı yapacağım. 17'ye çıkartacağım ortadaki ilmek sayısını. Bunu da son kez beraber yapalım. İlkini boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 ve 20. Evet, şu an son arttırmamızı yaparak parmak için 17. ilmeğimizi atacağız. Bir tane arttırıyorum. 20 tane buraya aldıktan sonra ortadaki 15 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Kontrol edeyim yine de. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeğim burada duruyor. Ve son ilmeğimi de arttırıyorum. 20 burada, 20 burada, 17 de ortada parmak için ayırdığım var. Şimdi örmeye devam etmiyorum. Döndürüyorum. Burası parmağımızın birinci sırasıydı. Şimdi buraya geliyorum. Yine başını boşalıyorum. Sonra 17 ilmeği ters bir şekilde örüyorum. 3. ilmek, 4. ilmek, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bakın bu arttırdığım ilmek. Burada 20 tane kalmış olması lazım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Devam etmiyorum. Döndürüyorum. Geliyorum. Düz olarak parmağımı öreceğim ikinci sıraya. Geldim. Yine ilk ilmeği boşalıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. 17 tane ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Şu an artık parmağımız çıkıyor. Sonuna kadar, yani parmağın sonuna kadar. Şuradaki döndüğümüz nokta var ya, artık saymaya da gerek yok. O noktaya kadar örüyorum. Ters olarak. Böylece düzdeki ikinci sıramı da bitiriyorum. Burası el, burası parmak. Yine dönüyorum. Şimdi yine hiçbir arttırma eksiltme olmadan örüyorum. Önden bir düz sıra daha öreceğim. Bu sıradan sonra lastiğini yapmaya başlayacağım. Lastiği nasıl yapıyorduk? Bir ters bir düz, tıpkı başta olduğu gibi bir ters bir düze geçeceğiz. Bunu da son olduğu için böyle aldım. Döndürdüm. Şimdi önden 3. sıradayız. Burayı da tamamen düz örüyorum. Arkaya geçtiğimizde lastiğe geçeceğim. Orada görüşürüz. Düz sıramı bitirdim. 3 sıra düz örmüş oldum. Tekrar dönüyorum. Bakın elleri hiç yapmıyorum. Sadece parmağı örüyorum şu anda. Şimdi ilkini düz alıyorum. Boşalıyorum. İkincisini düz. Üçüncüsünü ters. Sıranın sonuna kadar bir ters bir düz giderek burayı lastik yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu kısmı yapıyoruz. Burada da yaklaşık kaç santim? 1,5 santim kadar bir lastik öreceğiz. Yine bir ters bir düz şeklinde devam ederek 1,5 santim parmak ucu lastiğimi örüyorum. Bunu örüp geleyim. Sonra beraber bunu keselim. Parmağı bitirmiş olalım. Ve hemen arkasından el kısmını örmeye devam edelim. 1,5 santim kadar lastiğimizi ördük. Şöyle bakayım. Evet, 1,5 santim oldu. Şimdi artık keseceğiz. Nasıl kesiyoruz? 2 ilmeği bir anda alıyoruz. Doluyoruz başına. Çekiyoruz. Sonra buradaki ilmeği tekrar bu şişe atıyoruz. Yine ikisini birden alıyoruz. Doluyoruz ve tek ilmeğe çeviriyoruz. Bu tarafa atıyoruz tekrar. Çekiyoruz. Bu şişe geri. İkisini birden.
Böyle böyle sonuna kadar 17 ilmeği kesiyoruz. Son ilmeğimde şöyle kaçırdık, kaçmasın. Sonuncuyu da alıyorum. Son kesmemi de yapıyorum. Dikmek için biraz ipe ihtiyacım olacak. O yüzden ipi şöyle şu kadar filan, makasım da kesmiyor. İpimi şöyle uzun bırakıyorum biraz. Şöyle ayırıyorum. Biraz yakınlaşalım. Şöyle arasından geçiriyorum ipimi ve şöyle sıkıştırıp kilitliyorum. Parmağımız böylece bitti. Şimdi geliyoruz gövdemizi. Bu parmağımızı böyle tutacağız ve iğneyle dikeceğiz. Ama dikmeyi en son yapacağız. Şimdi ellerimizle örmeye geldi sıra. Bunu yapabilmek için de gelip ipimizi şuradan geçirip buraya bağlayacağız. Onu da şöyle kolay yapabilmek için şuradan şöyle çekeyim. Yani şunu şuraya sokacağız. Çok karışık bir şey değil. İpimi buradan geçiriyorum. Buraya sıkı bir düğüm atıyorum. Şöyle. Nereye? Parmağın bu tarafına. Çünkü burayı zaten ilk 20'yi örmüştük. Sonra parmağı 17'ye çıkartıp burayı örmeden geri dönmüştük. Şimdi örmeden geri döndüğümüz yerden devam edeceğiz. Düzündeyiz. O yüzden düz örüyoruz. İpimi arkaya atıyorum. Şu ip fazlalığı da arkada dursun. Geliyorum burada normal düz örmeye başlıyorum. Bundan sonrası elin üstü. 40 ilmeği yan yana istediğimiz uzunluğa gelene kadar bir tarafını düz, ters tarafını da ters olacak şekilde öreceğiz. En sonunda da zaten lastiğimizi yapıp bitireceğiz. Şu anda şişimde 40 ilmeğim kaldı. Parmak şöyle arkada. Burası da 40 ilmek olacak şekilde döndürüyorum. Burası zaten tersi. Ters olarak dümdüz hiçbir şey yapmadan bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Ne kadar örüyorum? Bir tarafını düz, bir tarafını ters olacak şekilde. Bakın şuradayız şu anda. Şöyle ben burayı 4 santim örmüşüm. Lastiğini de 3 santim örmüşüm. 4 santim bunu öreceğiz. 3 santimde bir ters bir düz olacak şekilde lastiğini örüp bitireceğiz. Şimdi şurayı tamamen o 4 santimi çıkayım. Lastiği yaparken tekrar görüşelim. Çünkü burada hiçbir şey yok. Bu tarafını ters örüyorum. Döndürünce burayı düz örüyorum ve bitiriyorum. Bir de şunu göstereyim. Belki kafanız karışabilir. Şimdi burası ipi bağladığımız ilmek. Onu da örüyorum. Böyle ayrı kalacak. Tabii ki ayrı kalacak. Onları nasıl birleştiriyorum? Aynı. Düz örgü ördüğüm anda yan yana geldiler ve birleştiler. Bütün 40 ilmeği ters şekilde ördüm. Şurada biraz açıklık kalacak ama bunu zaten parmağa dikeceğimiz için onu da bu dikişle beraber birleştireceğiz. Yani orada bir boşluk veya bir açıklık kalmayacak. Tamamen ters bir şekilde örüyorum. Bu sırayı bitiriyorum. 4 santim boyunca tersli düzlü örerek geleceğim. 4 santim
bu tarafı düz, bu tarafı ters olacak şekilde 4 santim ördüm. Nereden? Şu parmağın şurasından şu tepeye kadar 4 santim oldu. Burası neresiydi? Şuradan buraya kadar olan kısımdı. Şimdi neyini yapıyoruz? Bir ters bir düz, aynı şu en altta yaptığımız gibi bir ters bir düz, yine 40 ilmeği örüyoruz. 3 santim örüyoruz demiştim. Alıyorum yine ilk ilmeği her zamanki gibi boşalıyorum. İkincisini ipimi arkaya atıyorum. Düz alıyorum. Bir düz geldim öne, bir ters. Bir düz bir ters olacak şekilde lastiğimi başlatıyorum. 3 santim lastik örüyorum. Ondan sonra kapatacağız. Üzerine biraz da süsleme yaparız. Yanlarını birleştiririz ve eldivenimiz hazır olur. 3 santim lastiği bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Ondan sonra geliyorum. Lastiğimin son birkaç ilmeği kaldı. Ters geldi. Düz geldi. Düzü, tersi, düzü, ters, son ilmeğimi de düz alıyorum ve bitiriyorum. Şu kadar da lastik örmüş olduk. Şimdi tersindeyken kesmeye başlıyorum. Aynı parmakta kestiğimiz gibi 2 ilmeği alıyorum. Önden alıyorum. Şöyle önden 2 ilmeği tek ilmek yapıyorum. Bunu geri şişime takıyorum. Yine 2 alıyorum. Doluyorum. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Buradaki tek ilmeği de alıyorum. Buraya geri takıyorum. Yanındaki ile beraber kesiyorum. Son birkaç ilmeğim kaldı. Onları da keselim beraber. Evet, son 2 ilmeğimi de aldım. Şu an burada tek ilmeğim var. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle. Bunu alıyorum. Arasından geçiriyorum. İpi, ilmeği. Çekiyorum ve kilitliyorum. Şu an kilitlendi. Şişle de işimiz bitti. Benim şöyle bir yün iğnem var. Şöyle gözüküyor. Burasına önce parmağı dikelim. Burası burada dursun. Parmağı şöyle tersine döndürüyoruz. Burası eldivenimizin tersi. Burada da bırakmıştık ip zaten. Şu eldivenimiz böyle ya. Bunun iki ucunu birleştiriyorum. Şurası düzgün dursun diye şöyle kapatıyorum. Sonra sıkı bir şekilde karşılıklı o boşaldığımız yerleri şöyle çektire çektire, çünkü çizgi çizgi gözükmesinler. Şöyle çektire çektire bütün şu o açıklık kısmında dahil olacak şekilde şuraya kadar dikiyorum. Şu iğnemi çıkartıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Böylece sökülmeyecekler. İpimin fazlasını da kesiyorum. Şöyle. Parmağımız bitti. Parmağı şöyle içeri alırsam göstereyim. Şöyle oldu. Şimdi sıra geldi şu yanları birleştirmeye. Onu da tabii ki tersinden dikiyoruz.
Burası alt lastiği, burası üst lastiği. İpimizi buraya bıraktık. İğnemi iplikten geçiriyorum. Aynı şekilde orayı da dikiyorum. Çıkarıyorum. Bununla bunu bağlıyorum yine birbirine. Kilitlensin diye. Fazla yününü kesebiliriz, içeriden yürütebiliriz ama kestim. Burası tersi. Geliyorum. Düzünü çeviriyorum. Hemen bir kalp motifi yaptım. Bunun yapılışını da hemen böyle yukarı koyuyorum. Yıldız ve çiçek yapımım da var kanalımda. Onlara da bakabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini de bırakırım. Eldivenimiz hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda görüşürüz. Hoşça kalın.